Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel. Bu renk bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kullanacağım şiş 3 numara. Şöyle bir şişim var. Modelimizi istediğiniz örgüde uyarlayabileceğiniz güzellikte ve kolaylıkta bir model diyelim ve modelimizi yapmaya başlayalım. İpimizi kenara alalım şöyle. Bu modelde ilmek sayımız 7 ve 7'nin katları artı 4 arkadaşlar. Şöyle birkaç ilmek alalım. Ben küçük bir anlatım yapacağım. Şöyle birkaç tane ilmeğimizi alalım. Evet. Ben lastik yapmadan başlıyorum. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Lastik yapmasanız da olur bu model. Kıvrılma yapmaz. Evet, şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bir model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de bir model için. 2 model üzerinde anlatacağım ben. Artı 4. 3, 4 tane de artı yaptık arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ilmek aldım şişime. Şimdi hep birlikte başlayalım. Hemen şuradan bir düğüm yapayım. Şu şekilde. İlk ilmek olduğu için kenar ilmeğini örüyorum ilk sıra olduğu için. Şimdi modelimizin tersindeyiz arkadaşlar. Şu şekilde. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz ördüm. Bakın, kenar ilmeği 2 tane düz ördüm daha sonra. Şimdi 5 tane ters örüyoruz. 2 3 4 5 tane düz ördüm. Pardon, ters ördüm. 5 ilmek. 5 ilmek ters ördüm. Yine 2 ilmek düz ördüm. 5 ilmek ters. Modelimizin arka yüzündeyiz. Önce bu sırayı yapıyoruz. Ön yüzüne geçtikten sonra modelimizin birinci sırası diye başlayacağız. 4 5 tane ters ördüm. Kenarda da yine 2 tane düzüm var. Başlangıçta yaptığım gibi 2 düzle başlamıştım. 2 düzle bitirdim. Daha sonra kenar ilmeğini ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız arkadaşlar şu anda. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersim var. İlmekleri gördüğümüz gibi yani örüyoruz. Bakın arka sırada kurmuştum zaten. 2 tane ters ördüm. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. 2 tane arada tersim var. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Kenardaki 2 tersimizi de örüyoruz. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelin ön yüzünde birinci sırasını tamamladım. Modelin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane düzümüz var. 2 düz ördüm. 5 ters. Arkadaşlar 4 sıra bu şekilde yapacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi örerek 4 sırayı tamamlayacağız. Bu ikinci sıradaydık. Ben hemen şöyle az bir ilmek aldığım için hepsini beraber örelim. Modelin 3. sırası ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersim var. Kenarda ikisini de ördüm.
5 tane düzümüz var. 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. 2 tane ters. 2 ters. 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. 1, 2 tane ters ördüm kenarda. Kenar ilmeğini de ördüm. Şimdi modelin arka yüzünde ve 4. sırasındayız. Bu sırayı da yaptıktan sonra bir işlemimiz var arkadaşlar ön yüzünde. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine 2 düz ördüm. 5 ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi. 4 sıra bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Daha sonraki işlemimiz farklı. Onu da şimdi hep birlikte yapacağız. Evet, 2 tane kenarda da düzüm vardı, ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. 4 sırayı tamamladık şimdi. Modelimizin ön yüzünde ve 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimiz var. İkisini de ters ördüm. Bir tane doladım. Sıradaki düzü ters ördüm. Bakın şu şekilde. Şu 3 ilmeği ipi öne alarak 3 ilmeği bu şekilde ters örerek kestim. Yanındakini ters ördüm. Bir doladım. Aradaki 2 tersi ördüm. Bir doladım. Yani artırma yapıyoruz şu şekilde. Ortada kestiğimiz için ilmek sayısını tekrar aynı sayıya getiriyoruz. Bir doladım. Bir tane ters ördüm. İpimi öne aldım. Sıradaki 3 ilmeği üçünü bir ters örerek kestim. Yanına bir tane daha hemen ters ördüm. Bakın düzleri bu şekilde tamamladık. Bir tane doladım. Kenardaki 2 tane tersimizi ördük. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzünde 5. sırayı da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi 6. sıra ve arka yüzündeyiz. Modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 tane düzümüzü düz olarak örüyorum. Şu artırmalar da dahil şu 5 tanesini de ters örüyoruz. Artırmalar da ters arkadaşlar, bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. Sıradaki 2 tane düz, 5 ters. Kenardaki 2 düzü de ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde 6. sırayı da tamamladık. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin ön yüzünde 7. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ördüm. Yine bir önceki sırada yaptığımız gibi ön yüzünde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 2 tersten sonra bir dolama yaptım. Bir tane ters ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. 3 ilmeği, bakın şu ortadaki 3 ilmeği bir alarak kestim. Şöyle topladım. Yanındakine hemen bir ters ördüm. Bir doladım. Ortadaki 2 ters ilmeğimi de ördüm. Bir doladım. Bir ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 3 ilmeği şu şekilde topladım ve kestim. Yanına bir tane ters ördüm. Daha sonra bir doladım. Kenardaki 2 ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Yani 7. sırayı da ön yüzünde bu şekilde yaptık. Şurada 3 tane ajurumuz oluşacak arkadaşlar. Şu an 2 tane yaptık. Yani bir sırada daha bu işlemi yapacağız. Arka yüzündeyiz. 8. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimiz düz örüyoruz. Yine 5 tane tersimiz var. İlmekleri yani gördüğümüz gibi
öreceğiz. Şu artırmaları da ters yapıyorum. 5 tane tersi tamamladım. 2 tane düz ördüm arada. Düzlerimizi düz ördük. 5 tane ters örüyorum. Kenardaki 2 ilmeğimi de düz ördüm ve kenar ilmeğimi de ördüm. 8. sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi 9. sıradayız ve ön yüzündeyiz. Modelimiz 10 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 taneyi ters ördüm. Bir doladım. Bir tane ters ördüm. İpek öne aldım. Sıradaki 3 taneyi bir alarak şöyle topladım. Ve üçünü bir ters örerek kestim. Yanına bir tane ters ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 tane tersimizi ördüm. Bir doladım. Bir ters ördüm. Şimdi ortadaki 3 taneyi bir şöyle alarak üçünü bir topladım ve ters ördüm arkadaşlar. Bir tane ters ördüm. Bir doladım. Kenardaki 2 tersimizi de ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm ve 9. sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi modelimizin 10. sırasındayız ve arka yüzündeyiz. İlk model kurulumunun son sırası oluyor, yani 10 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz, 1 2 düz ördüm. Sıradaki 5 ilmeği ters, dört 5 ilmek ters ördüm. Şu ortadaki 2 taneyi düz, 5 tane ters, 1 2 3 4 5 ters yaptım. 2 düz, 1 2 kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizin 10. sırasında arka yüzünde örmüş olduk. Modelimiz bakın arkadaşlar oluşmaya başladı. Şimdi modelimizde yapacağımız aşama yine şurada ilk başta yaptığımız gibi 2 ters 5 düz olarak devam edeceğiz. 4 sıra aynı şekilde öreceğiz. 4 sıradan sonra yine şu işlemleri yapacağız. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şu ilk aşamayı da beraber başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ördüm. Zaten tersler bak, kenarda ters. 5 düz, 1 2 3 4 5 düz, 2 ters, 1 2 2 ters ördüm. 5 düz, 1 2 3 4 5 düz ördüm. Kenarda 2 tane ters ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Şimdi ikinci modelin birinci sırasını yapmış olduk arkadaşlar bu şekilde. Ben 4 sıra daha 4'e tamamlayacağım. Yani bir sıra ördüm. 3 sıra daha örüp geliyorum. Evet, ben 4 sırayı şöyle tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrar şu ajurlu kısmı da beraber başlayalım. 1-2 sırada onu da beraber yapalım. Daha sonra ben büyük bir parça yapmıştım. Onu size göstereceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersimiz var. Ters ördüm. Şu şekilde bir doladım. Sıradaki bak şu düzün ilk ilmeği ters ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 3 ilmeği üçünü bir alarak şu şekilde kestim, yani topladım. Bir tane ters ördüm, hemen yanındakine bir doladım. 2 tane arada tersimiz var, ördüm ikisini de. Bir doladım, bir ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 3 ilmeği şu şekilde üçünü de bir alarak
kestim. Ben biraz sık örmüşüm burayı. Bir ters ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 tane ilmeğimizi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şu ajurlu kısmı da kurmaya başladım arkadaşlar. Bu şekilde bakın, bu şekilde devam edecek. Arka yüzünde de ilmekleri gördüğümüz gibi 2 düz 5 ters, 2 düz 5 ters, 2 düz diye devam edecek. Bu işlemde 6 sırada bu işlemi yapacağız. Şimdi ben ilk sırasını kurdum burada. 6 kez aynı işlemi yapacağız. Daha fazla anlatmama gerek yok herhalde. Ben büyük bir parça örmüştüm. Onu size göstereyim. Şöyle arkadaşlar, modelimizin ilerlemiş hali böyle olacak. Şu beraber yaptığımız, şöyle 2 dilim üzerinden anlatmıştım. Bunu da 7 dilim, 2 4 6 7 dilimle yapmışım. Şöyle kenara koyayım yaptığımızı. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde bakın. Modelimiz böyle. Bu kısımda da şöyle yere bırakayım, daha net görünür herhalde. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Dediğim gibi yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde istediğiniz yerde uyarlayabilirsiniz. Yelek olarak, süveter, bluz olarak şöyle aralarda ajurları olan güzel bir model. Evet, beğendiyseniz beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.